Hepinize selamlar sevgili dostlarım. Bugün spontane gelişen bir video ile karşı karşıya kalacağız. Tam olarak neler çekeceğimizi ben de bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki bazı değişmesi gereken parçalar, bazı eksiklikler var. Onları gidereceğiz. Elimde ufak tefek klips olsun, etiket olsun vesaire bazı parçalar var. Hep birlikte onların üzerine çalışacağız. Şimdi size bu noktaların neresi olduğunu ufaktan göstereyim. Örneğin şu şekilde yaklaştığımızda aracımızın tavan çıtısında şurada bir kabarma görüyorsunuz uç noktada. Ne kadar dostlar üzerinde durursam, kaç kere bu çıta klipslerini değiştirirsem bunlar zamanla atıyor ne hikmetse. Elimde 3 adet daha var. Bir tanesini daha burada kullanacağım. Daha sonraları için de artık AliExpress'ten alacağım yüzlü olarak. 15 dolara buldum. Çünkü tanesi Honda'da yaklaşık 5 dolar. 3 tane alsanız 15 dolar yapıyor. Şöyle etrafında dönerek size bir göstereyim onu. Bakın şu nokta. Klipsimiz de içeride. Yerinden çıkmış durumda. Birinci bu. İlk olarak onu değiştireceğiz. İkinci olarak değiştireceğimiz olmayan bir parçayı yerine monte edeceğiz. Aracımızı açalım. Kapılarda şu noktalarda içeride vidalarımız var. Şu aralarda. Oraların özel vida kapakları var. Honda tarafından tasarlanmış. Onları yerine takacağız. Bir adet de şurada karşı noktada var. Bir tane de o var. Onu yerine takacağız. Bir üçüncü parçamız daha var. Onu da şimdi size tanıtacağım. O da bir etiket, bir sticker. Birçok Honda araçta vardır. Onun için motor kaputumuzu açacağım size dostlar. Önce merkezi geçiş sistemi olmayan aracımızı orijinal şekliyle açalım. Motor kaputumuzu açalım. Bu etiketi birçok dostum takmamı istedi. Onlara da gelsin bu video. Şurada önde meşhur bir sticker'ımız vardır. Tüm Honda araçlarda vardır. Dönemin araçlarında ama bende şu anda yok yerinde. O ne? Tahmin ettiğiniz gibi Honda Motors Made in Japan etiketi. Onu da yerine takacağız. Bu da motorumuz. En son cila yaptığımızdan beri fena durmuyor. En son motora kedi girmesinden tutun toz toprağa, kum fırtınasına her şeye maruz kaldı burada. Ama hala iyi gözüküyor. Hava ne hikmetse şöyle gördüğünüz gibi çok bozuk. Haziran ayındayız ama yağmur yağacak gibi tekrardan. Aracı da birkaç gündür branded tutuyorum bu sebepten. Evet dostlar, şimdi çalışmalara geçelim. Bunları yapalım. Tek tek size çalışmaları yapıp nerelere nasıl şekilde uyguladığımızı göstereyim. Görüşmek üzere. Evet dostlar, en son kullandığımdan bu yana iç mekan bayağı bir tozlandı. Araba açıkta durunca toz toprak her şey içine giriyor. Şu şekilde sizlerin de gördüğünüz gibi bir miktar çok da ince olsa hafif toz var. Şimdi iç mekanda çalışmadan önce öncelikle bu hafif tozları gidermemiz gerekiyor. Bunları güzel bir giderelim. Tozunu alalım. Ondan sonra da iç mekanda çalışmaya başlayalım derim. Şimdi ince de olsa bir temizlik yapalım. Özellikle akşam olmasını bekledim ki güneş gitsin, daha rahat bir çalışma ortamı elde edelim. Hafiften detaylı bir şekilde de olmasa güzel bir temizlik yapalım. Evet, görüşmek üzere. Evet dostlar, günün ilk OEM parçası olarak etiketimizi buraya yerine takalım. Bu ne diyecek olursanız, bu arkadaşlar araçlarımız biliyorsunuz Japon üretimi arabalar. Burada da Honda tarafından Japonya'da imal edilmiştir denen bir etiket var. Honda Motor Corporation Made in Japan diye. Bütün Japon malı araçlarda, Honda'larda bu burada yer alır. Tam şu ön radyatör destek demirinin üzerinde şu noktada yer alır. Şu iki delik arasındaki noktada yer alır. Bunu yıllar önce İngiltere'den almıştım, eBay'den almıştım. Takmak bu aracıma nasip oldu.
Parça numarasını isteyen dostlar için 87 125 041 680 bulunabilen bir parça arkadaşlar. Birçok araçlara çünkü aynı şekilde kullanıldığı için bulunabilen bir parça. Şimdi bunu güzelce hizalayalım ve yerine monte edelim. Bu şekilde bir etiket. Diğeri tam olarak şu iki nokta arası. Önce bir tarafa ardından diğer tarafı yapışacak. Evet, harika oldu. Yerine de çok yakıştı dostlar. Şimdi kamerayı yakınlaştırayım, siz de detaylı şekilde görün. İşte orijinal etiketimiz. Honda Motor Corporation, Made in Japan. Honda'larımızın olmazsa olmazından. Evet, güzel oldu. Etiketimiz bir tanesi daha tamamlandı. Klima etiketimiz. Ve üretim etiketimiz. Ayrıca kaput altı şu şekilde etiketlerimiz de mevcut. İşte ben de buradayım dostlar. Evet, şimdi diğer eksik parçalara geçelim. Onları da yerine monte edelim. Güzel bir şekilde bugün eksikleri tamamlayalım. Evet dostlar, günün ikinci çalışmasıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz şu üst çıtanın klipslerini bir süre önce yenilemiştim. Orijinal OEM olarak yenilemiştim. Ama artık bu çıtanın zaman içinde sertleşmesinden dolayı buna klipsler de dayanmıyor ve klipsleri ucundan kırarak attırıyor. Ben de elimde Honda'dan almış olduğum 3 adet daha klipsim var. Parça kodunda lazım olanlar için söyleyeyim. 90666 SS0003. Genelde Honda'da stoklarda bulunabilen bir parça. Bu klipsler kaliteli klipsler arkadaşlar ama arzu eden olursa Çin malı olanları da mevcut. AliExpress üzerinde 100 tanesini 15 dolardan gördüm. Denenebilir. Ben denemeyi düşünüyorum ama bunların kalitesini vereceğini sanmıyorum. Yani OEM'in kalitesini vereceğini sanmıyorum. Şimdi ben OEM olarak değiştireceğim. Klipsimi tekrardan yenileyeceğim. Kameramı yakın plana alayım. Klipsimizin neye benzediğini göstereyim. Nasıl taktığımızı göstereyim. Hep birlikte bunu yenileyelim. Evet dostlar, çıtamız şu şekilde yerinden çıkabiliyor. Altta, şurada kanalda ince bir tane demir var. Şuradan klipsi geriye çektiğim zaman çıtayı görüyorsunuz. İnce bir demir var şurada, nokta. Oraya klipsimizi takacağız. Klipsimizi açalım. Şu şekilde bir klips arkadaşlar. Uzay gemisine benziyor. Bearing tarzı, Star Wars'taki Bearing tarzı bir görünümü var. Bunu yerine monte edeyim.
geçmeli bir şey. Yerine hemen oturuyor. Evet, bastırdığınız anda da çıtayı tuzaklara geçerek yerine sabitliyor. Evet, eskisine göre çok daha iyi oldu. Kırılana kadar bizi idare edecektir. İşte bu şekilde arkadaşlar. Almak isteyen olursa dediğim gibi parça kodu da bu. Tekrardan göstereyim. 90666 SS0 003. Şimdi diğer araç çalışmamız için aracın içine geçelim dostlar. Evet dostlar, günün 3. çalışmasındayız. Küçük bir detay çalışması yapacağız şimdi. Araçlarımızda şu noktada kumanda kontrol paneli var biliyorsunuz. Burada Honda mühendisleri bir vidas kullanarak kumanda kontrol panelinin klipslerine buraya tutulmasına yardımcı olmuşlar. Fakat bu vidayı şık ve estetik göstermek için bir kapağın içine geçirip o kapakla beraber uygulamayı yapıp vidayı bir nevi kamufle etmişler, görünmemesini sağlamışlar. Şık bir görünüm sunuyor. Küçük bir detay çalışması. Fakat bu vida artık zaman içinde araçlarımızda kaybolmuş. Birçok Honda'da yok şu anda. Ben bunları Honda'dan sipariş ettim. Onlar geçen gün geldiler. 2 adet sağ ve sol kapı için. Parça kodu 90614 SF1 003 ZJ. ZJ de renk kodu oluyor. Starlight, siyah anlamına geliyor. Amerikan versiyonlarında bunun krem renkli olanları da var sanırım. Special Edition'larda. Şimdi küçük bir detay. Bunu ben buraya uygulayayım. Kamerayı yakın plan alalım. Bu ufak detayı araçlarımıza uygulayalım. Bir eksik parçayı da tamamlayalım. İşte minik vidamız burada. Şimdi bir adet kapağımızı açalım. İşte gördüğünüz gibi orijinal Honda üretimi bir vida kapağı. Evet dostlar, uzun vidamızı aldım ve bununla sıkma işlemini yapacağım. Daha rahatlayacağız. Evet, harika oldu gerçekten. Yerine çok güzel oturdu. Şimdi diğer tarafı yapalım. Evet dostlar, iki kapıda da işlemimizi tamamladık. Bir eksik parçamızı daha giderdik. Hoş durdu, güzel oldu, yerine yapıştı. Aynı şekilde diğer tarafta da montajımızı tamamladık. Aracımızın da genel bir temizliğini yaptık. Konsol temizliği yapıldı. Güzel oldu. Hava da karardı. Birazdan görüşmek dileğiyle. Evet dostlar. Güzel bir çalışma oldu bugün de. 3 tane OEM parça taktık aracımıza. Eksikleri giderdik. Arabamız biraz daha güzelleşti. Biraz daha OEM kondisyona yaklaştı. Yavaş yavaş eksiklerini giderme yolunda ilerliyoruz. Güzel de oluyor. Havayı kararttık İzmir'de. Akşam oldu. Saat 8.30-9'a yaklaşıyor. Güzel bir çalışma yaptık bugün de. Umarım ufak ufak da olsa çalışmalarımızın devamı gelecek. OEM olarak çalışmak, özellikle orijinal parça olarak çalışmak çok önemli. Fakat bir o kadar da zor ve güç. Bu ufak da gözükse klipslerin maliyeti bile belli bir bütçeyi aşıyor. Her şekilde de bizi zorluyor. Artık elimizden geleni yapacağız. Araçlarımızı yaşatmak en büyük gayemiz. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum dostlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.